Kamboçya'nın Siem Reap şehrinden hepinize selamlar. 3 günlük Kuala Lumpur seyahatimizden direkt buraya geldik. Kamboçya vizesini kapıda alabiliyorsunuz. 30 kişi başı 30 dolara hiçbir işlem yapmadan vizenizi alırsınız. E-vize de var ama e-vize aldığınızda fiyat 35 dolar oluyor. Onun için direkt kapıda alın derim. Siem Reap havalimanı yeni yapılmış. Şehirden çok uzakta. Taksiyle şehire gelmek isterseniz yaklaşık 35 dolar tutuyor taksi ücreti ama 2 saatte bir otobüsler var. Onlara denk getirirseniz kişi başı 8 dolar. Ne yapacağız? Bir 3-4 gün bu şehirdeyiz. Tabii şehri gezeceğiz, gece pazarlarını gezeceğiz, yerel pazarları gezeceğiz. Angkor Wat olmazsa olmaz. Onun için ayrı bir video çıkar herhalde. Evet. Ben çok heyecanlıyım Angkor Wat için. Şimdi buraya geleli henüz 1 saat oldu. Karnımız aç. Önce bir karnımızı doyuralım. Sonra şehri gezmeye başlayalım. Şimdi ben Kamboçya'ya 11 yıl önce gelmiştim. Ve o zaman geldiğimde burada köşede bir Meksika restoranı vardı. Yani inanılmaz lezzetli gelmişti bana. İşte orası da şura, görür görmez hatırladım. Şimdi akşam yemeğimizi yine burada yiyeceğiz. Bak orada da yazıyoruz. 2006'dan beri diyor. Cips ve sosla önden başlıyoruz. Etli burrito bizim dürüm gibi düşünebilirsiniz. Etli dürüm gibi. Yanında Meksika usulü pilav var. Bir de quesadilla söyledik. Bu da yine etli ve peynirli hani yufka arasında gözleme gibi düşünün. Biraz daha kalın. Böyle bölüşüp bölüşüp yiyeceğiz. Ya yemek çok iyiydi. Bu Siem Reap'te öyle bir şey var. Restoranlar gayet iyi. Dünya mutfaklarını bulabiliyorsunuz. İtalyan restoranları da var bolca. Yorumları da çok iyi. Lezzetleri de iyi. Yani restorandan çok memnun ayrıldık. Ama tabii fiyat buraya göre yüksek. 2 kişi içecekler dahil. Yani bir tıka basa doyduk. 21 dolar hesap ödedik. Burayı görür görmez insanın aklına tabii Tayland geliyor. Siem Reap Kamboçya'nın en turistik yeri. Restoransa restoran, barlar sokağı ise barlar sokağı. Çok güzel bir yer gördük. İçeride sadece meyve var. Mesela şu ikisi 2,5 dolar ama tabii Kamboçya için pahalı da muhtemelen burada yetişmeyen şeylerdir. Pasiflora'nın kilosu 3 dolar. Hint ayvasının kilosu da 3 dolar. Mesela burada yetişenlerden böyle tropikal meyveler bu tabak 1,5 dolar. $0.75 senti de var. Burayı sevdik, biz buraya bayağı geliriz. Tabii Asya'ya gelip night market görmeden olmaz. Buralarda hep yiyecek içecek satıyorlar. Burada deniz ürünleri var. Ahtapot, kalamar. İstediğinizi seçip pişirtiyorsunuz. Arkada gördüğünüz gibi masalara oturup yiyorsunuz. Mesela bir porsiyon kalamar 5 dolar.
Burada meyve suları 1 dolara düştü. Tabi buralarda karnınızı doyurmak isteseniz bizim gittiğimiz yere kıyasla en az yarı yarıya daha ucuz. Belki de daha fazla. Yani bunlar da kötü değil tabi, sadece tercih meselesi. Buralarda hep el sanatı ürünler oluyor. Hello. Belki dışarısı çok temiz olmayabilir ama her zaman böyle kendi yerlerine yalın ayak giriyorlar. Diğer yandan bugün biz yoldan geldik. Yorgunluk var bayağı. Artık yavaş yavaş otele gidelim, dinlenelim. Otelimize tuktukla gidiyoruz. Aslında yürüme 15-20 dakika ama artık yorulduk. Bu arada bu tuktuklara yaklaşık 1 dolara, 1,5 dolara birçok yere gidebiliyorsunuz. Bu arada Kamboçya'da oteller bayağı hesaplı. Bu kaldığımız otel gecelik 24 dolar, kahvaltı dahil. Oda da ferah ferah, büyük. Tabii ki öyle 4-5 yıldızlı bir konfor yok ama fiyatına göre fazlasıyla iyi. Burası Siem Reap'in böyle şehir merkezinden bir tık dışarısı. Yani şu küçük yerlerde de karnınızı doyurabilirsiniz çok düşük paralara. Ama tabii pek hijyen aramamanız lazım. Şu meyveler çok iyi. Kurutulmuş balıklar. Tabii Kamboçya'da çok fazla motosiklet var. Şu gördüğünüz şeylerde mazot satılıyor ya da benzin. Direkt bir şişe alıp motora dolduruyorsunuz, devam ediyorsunuz. Kamboçya tabii çok yoksul ülke. Özgürlüğünü daha 70'lerde alabilmiş. Bunlar da ördek. Önceden İngiliz sömürgesi değil. Bunu nereden anlayabiliyoruz? Çünkü arabalarda direksiyon sağda değil solda. Fransız sömürgesiymiş. Arkeolojik kazılardan sonra işte yavaş yavaş turistler buraya gelmeye başlamış. Bizim de gideceğimiz bu Angkor Wat zaten ülkenin en turistik, ikonik yapısı. Sanırım bir çeşit patates. Tatlı patates olabilir.
Yani internetten araştırdık biz de. Mesela ilginç bilgiler var. Eğitim zorunlu değilmiş. İsterseniz çocuğu okula gönderme zorunluluğunuz yok. Vietnam Savaşı'ndan burası da çok etkilenmiş. Yani buralarda neredeyse her şeyi yiyorlar. Zamanında muhtemelen yokluktan, kıtlıktan her şeyi yemeye başlamışlar. Aynısı Vietnam'da da öyleydi. Savaş dönemi kıtlık oluyor ve fareleri, köpekleri, kedileri ne varsa yiyorlar. Sonra o artık herhalde gelenek oluyor ve günümüze kadar geliyor. Tabi burada öyle sokakta ya da biz herhangi bir yerde görmedik köpek, kedi yendiğini de. Ama böcekler var yenilen. Timsah, yılan, yılan kızartması, kurbağa. Bunları bolca görüyorsunuz. Şimdi Kamboçya'da sakat insan çok görüyorsunuz. Ya bir bacağı yok, ya kolu yok. Çünkü hala her yıl 300 kişi mayına basmaktan ölüyormuş mayınlar yüzünden. Tarlalarda hala mayın çıkabiliyormuş. Günümüzde ise 4-5 milyon mayının hala yer altında, toprak altında olduğu tahmin ediliyor. Bu arada ana ulaşım aracı motosiklet ama bu tarz tuk-tuk denilen araçlar var. Tabii Uzak Doğu'da neredeyse her yerde var bu. Filipinler'de de var, Tayland'da da, Vietnam'da da. Bunlara yaklaşık $1 verip neredeyse her yere gidebiliyorsunuz şehir içinde. Bu arada Siem Reap yani en turistik yer olduğu için bir yabancı için de Kamboçya'da gidilip rahat gezilecek ilk yer. Ben 12 yıl önce de gelmiştim Kamboçya'ya. Diğer şehirlerini gezmiştim. Siem Reap bir yabancı olarak gezebileceğiniz en rahat yer. Ama yine de tabii şartları çok zor. Çin yeni yıl olduğu için her yerde böyle süsler görebiliyorsunuz. Çinli turistleri çekmek için ülkeler bunu yapıyor. Her yerde, merkezde, buraya gelmeden önce Malezya'daydık. Orada da Kuala Lumpur'u komple Çin yeni yılı için süslüyorlardı. Sanırım burada yine ördek var. Bu ördeklerin başını kesmiyorlar dediğim gibi. Ya boynunu kırıp öldürüyorlar ya da maalesef boğarak. Siem Reap'in böyle ana caddesindeyiz. Siem Reap'in ya da işte şehrin en büyük pazarına gidiyoruz. Neyle gideceğiz? Tabii ki tuk-tukla gideceğiz. Pazara geldik.
meyveler, soslar. Kokuların ağırlaşmasından et bölümüne geldiğimizi anlamıştık. Domuz. O dönen zımbırtı da sinek gelmesin diye. Yani buradaki kokuyu tarif etmek biraz zor. Satıcı ablamız da orada uyuyor. Dün o gördüğümüz işte ördekler. Kurutulmuş balıklar. Bu tavuğu sordum. Kilosu 3 dolar diyor. Ama muhtemelen yabancı olduğumuz için yüksek söylüyor olabilirler. Tabi burada yemek de yapılıyor. Şimdi ablamızın tencereye attığı şey pirinç ya da hani pirinç unu diyeyim. O böyle kağıt gibi olacak. İçine de işte sebze koyup dürüm gibi sarıp yiyorsun. Şu sarı gibi. Hello. Karides, ahtapot, istiridye. Burada ıstakoz. Tabii burada pek turist görmüyorsunuz. Genelde hep yerellerin ağırlıkta olduğu bir pazar. Kurutulmuş kalamar. Daha doğrusu kurutulmuş her şey. Buradaki kokunun ağırlığını da anlatmak çok zor. Tabi buradaki meyveler
o şehir merkezindeki turistik yerlerdeki meyve satan yerlere göre çok daha hesaplı. Muhtemelen şehirde yiyecekleri en ucuza bulabileceğiniz yer burası. Yani o kadar güler yüzlüler ki hani fakir edebiyatı yapmayacağım hiç ama video fotoğraf çekiyorum, ben izni almadan çekmem. Hepsi hemen gülümsüyor. Balıklar canlı ya. Hayvanlar can çekişiyor muhtemelen. $1 kilo $1. Olamaz ya. 1 kilosu $1 diyor ama daha pahalıdır bence. Ailece balık temizliyorlar. Bunlar muhtemelen tatlı su balığı. Çünkü yakınlarda deniz yok. Göl ve nehir var burada. Baba orada pulları ayıklıyor. Anne orada balığın içini dışını temizliyor. Temizlenmiş olarak da burada satıyorlar. Şu an saat 3'ü 10 geçiyor. Tabi buraya aslında sabah çok erken gelmek lazım. Çünkü gece 3.30'da burası açılıyor. Ama gördüğünüz gibi gündüz de her şey var. Sadece et pazarı biraz gündüz zayıf kalıyor. Muhtemelen sabah alacak olan etini alıyor gidiyor. Yalnız sebzeler çok güzel görünüyor. Mantar. Balıkların ağırlıkta olduğu bölgedeyiz. Burada da pişmiş balıklar, pişmiş deniz ürünleri. Şimdi yılan göstereceğim. Eğer görmek istemeyen varsa ekrana bakmasın. Burada yılan satılıyor ve restoranlarda görüyorduk kızartılmışı $3 diye, muhtemelen bu yılanlar. Su yılanı. Yine yılanlar. Herhalde pazarda gördüğümüz en temiz tezgah. Doğru mu? Vallahi düzenli. Şimdi o çubuğu kafasından içeri sokmak için hayvanın ağzını açması gerekiyor. Hayvan ağzını açmıyor. Açtıktan sonra işte böyle temizliyor.
Maalesef her şey hayvan canlıyken oluyor. Yani hayvan canavliyle yola çıkmış. Burada da kurbağalar var ama maşallah tavuk kadarlar. Biraz önce çilek sordum. Kilosu 4 dolar dedi. Ama pazardaki en pahalı şey o çilekmiş. Pazarda kozmetikten kırtasiyeye varana kadar her şeyi iyi kötü bulabiliyorsunuz. Yavaş yavaş çıkıyoruz. Olur ya bu taraflara gelirseniz yaklaşık 1,5-2 saatinizi burada geze geze geçirebilirsiniz. Şehir merkezine tuktukla değil de yürüyerek dönüyoruz. Yaklaşık bir yarım saat zaten, hem de etrafta ne var görelim. Yaklaşık 50 yıl önce 75 ile 79 yıllarında Pol Pot yönetimi, yani Kızıl Khmerler Kamboçyalıları resmen katlediyorlar. Hani daha bu çok yakın tarihte oluyor. Yaklaşık 1,5-2 milyon insanı öldürüyorlar. Hani aklı başında kimseyi bırakmak istemiyorlar. Gözlüğü olanları bile katletmişler. Hani bu kişi okumuştur, etmiştir, bilgilidir diye. Muhtemelen ta o zamandan gelen bir durum ki hala ülkede yoksulluk var. Ülke kendini bir şekilde doğrultamamış. Yani ülkede ölüm tarlaları denilen yerler var ve hala orada kafatasları bulunuyormuş. Hani kimin olduğu belli değil. Yani tabii kolay değil. 1,5-2 milyon kişiden bahsediliyor. Ülke nüfusunun 1/4'ini o zaman katletmişler. Ülke kendini doğrultabilir mi? Gördüğüm kadarıyla biraz Çin'in yardımı var. Ama Çin'de kolay kolay yardım etmez, yani karşılığında bir şey alır. Tabii internetteki kaynaklara baktığımızda işte o katliamı yapanlara destek verenlerden biri de Çin'miş zamanında. Tabii bunlar çok ciddi araştırma konuları. Şimdi böyle bakıp okuyup anlatmak ne derece doğru bilmiyorum. Ama ülkede yaşam zor. Yoksulluk çok fazla. Ve hani sürekli o garibanları gördükçe üzülüyorsunuz. Tabii turizm Kamboçya için çok önemli. Turizm denilince de burada ilk akla gelen şey Angkor Wat Tapınağı. Biz de yarın oraya gideceğiz. Gerçekten inanılmaz güzel bir tapınak. Hatta birkaç tapınak. Daha önce Tomb Raider filmi orada çekildi. Çok ikonik yerleri var. Onun haricinde de tabii turizmi geliştirmeye çalışıyorlar ama çok başarılı olabildiklerini de hani söyleyemem gördüğüm kadarıyla. Kolay değil tabii. Ülkenin deniz tarafı da var ama orada Sihanoukville diye bir şehir, kıyı şehri, bir de Koh Rong adası var. Ama hani oralardaki plajlar hiçbir zaman bir Tayland'daki, Filipinler'deki kadar bana güzel gelmedi. Kamboçya ile ilgili Google'da bilgi aradığınızda çok güvensiz yer, aman dikkatli olun gibi şeyler görebilirsiniz. Bence hiç onlara çok kapılmayın. Elbet güvensiz yerleri vardır ama Siem Reap kesinlikle çok güvenli bir yer. Burada kış yaşanmıyor. Yağmurlu ya da kuru sezon var. Sadece 2 sezon var. Biz şu an Ocak ayındayız. Hava yaklaşık 30 derecelerde. Gündüz bile iyi kötü gezebiliyorsunuz. Öyle çok dayanılmayacak kadar bir sıcak değil şu an. Ama nem tabii yüksek olabiliyor. Turist için bence rahat bir yer. Yani biz buraya 1-2 gün kalırız diye geldik ama herhalde 4. günümüz 1-2 gün daha kalacağız sanırım. Çünkü Meksika restoranları da güzel. Biz de yemeği seviyoruz. Vaktimiz de var. Turist için zorlayıcı bir yer değil.
Bir de Kamboçya'nın Koh Rong adasında çok Türk var diyorlar. Ama biz burada onu görmedik, hissetmedik. Türkçe hiçbir şey duymadık bile. Koh Rong'a sanırım gitmeyeceğiz. Orası planımızda yok. Ben 10 yıl önce dediğim gibi gelmiştim. Bu 10 yılda tabii burası bayağı değişmiş. Eskiden ana yol, bir iki yol asfaltı, geri her yer topraktı. Hani oradan biraz anlayabiliyorsun. Restoranlar daha güzelleşmiş, çoğalmış. Turist için daha iyi olmuş. Umarız daha da iyi olur. Belki bir 10 yıl sonra gelir miyiz? Geliriz, ben sevdim Kamboçya'yı. Evet, yani sevilmeyecek yer değil. O zaman ne yapalım? Angkor Wat videosunda görüşmek üzere.